Günümüzde yaşadığı ekonomik kriz ve yokluk nedeniyle uzun süredir dünyanın gündeminde olan Venezuela, Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan Latin Amerika ülkesidir. Kuzeyinde Karayip Denizi olan Venezuela, batısında Kolombiya, doğusunda Guyana ve güneyinde kıtanın en büyük ülkesi Brezilya ile komşudur. Venezuela coğrafi keşifler sırasında 1498 yılında Kristof Kolomb tarafından keşfedilmiştir. Keşfedildikten sonra İspanyol İmparatorluğu'nun bir sömürgesi olan Venezuela, yıllar sonra bağımsızlığını ilan etse de o günlerden kalan İspanyolca halen ülkenin resmi dili olarak kullanılmaktadır. Venezuela şu an için her ne kadar yoksul bir ülke olsa da bulunduğu konum ve yeraltı kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerindendir. Zenginlik içinde yoksulluk ve kıtlık yaşayan bu ülkede son nüfus sayımına göre 32 milyon civarında insan yaşamaktadır. Nüfus yoğunluğu bakımından dünyadaki pek çok ülkeye göre az bir nüfusu olmasına rağmen bu ülkede insanlar refah içinde yaşayamıyor. Bunun en büyük nedenleri arasında Venezuela'nın zengin yeraltı kaynaklarını istediği gibi kullanamaması, diğer ülkelerle yaşadığı sorunlar ve ülke insanının hiçbir şey üretmemesi yatıyor. Venezuela ekonomik bakımdan çok kötü bir durumda olsa da aslında inanılmaz bir servetin üzerinde yatıyor. Bu yeraltı zenginlikleri düşündüğünüzden bile büyük olabilir. Altın, insanlık tarihi boyunca en değerli elementlerin başında gelmiştir. Hiçbir şekilde bozulmayan, saf halini koruyan, istenilen şekle sokulabilen ihtişamlı ve parlak görünüşüyle her zaman insanları büyüleyen bir maddedir. Zor bulunması ve sınırlı miktarda olması altını daha da değerli yapar. Venezuela altın madenleri bakımından dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alır. Ülke topraklarında yüzlerce ton altın bulunmaktadır. Altının hiçbir zaman değer kaybetmeyeceğini ve her zaman zenginlik simgesi olarak kalacağını göz önünde bulundurursak, Venezuela'nın çok değerli bir zenginliğin üzerinde durduğunu fark ederiz. 1900'lerin başlarından itibaren sanayi ve teknolojinin gelişimiyle birlikte petrol ülkeler için olmazsa olmaz bir madde haline geldi. Kara altın olarak adlandırılan petrol, özellikle motorla çalışan pek çok aracın işlevini yapabilmesi için ihtiyaç duyulan bir kaynaktır. Petrol, altın gibi her zaman değerli değildi. İnsanlığın gelişmesiyle birlikte önemi arttı ve olmazsa olmaz bir madde haline geldi. Altın gibi petrol de dünyanın belli yerlerinden çıkmaktadır ve sınırlı miktarda petrol vardır. Yakıt olarak kullanıldığı için sürekli azalmakta ve bu yüzden değeri de giderek artmaktadır. Venezuela altın kaynağında olduğu gibi petrol kaynağında da dünyanın en zengin ülkelerindendir. Hatta neredeyse dünyanın tüm petrol rezervinin %20'sine sahip olan Venezuela, Suudi Arabistan'dan bile daha fazla petrol rezervine sahiptir. Normal şartlarda sahip olduğu petrol ile dünyanın en zengin ülkelerinden biri olması gereken Venezuela, ne yazık ki petrolünü istediği gibi satıp kullanamadığı için bu zenginlikten yararlanamamaktadır. Ülkedeki en temel gıdalar inanılmaz fiyatlara satılırken, normalde değerli olması gereken petrol çok değersizdir ve neredeyse bedava denilecek kadar ucuza satılmaktadır. Günümüz dünyasında petrol gibi doğal gaz da en önemli yeraltı kaynakları arasındadır. Doğal gaz, ülkelerin ihtiyaç duyduğu önemli enerji kaynaklarından biri olmasına karşılık altın ve petrol gibi dünyanın belli bölgelerinden çıkmaktadır. Venezuela doğal gaz bakımından dünyanın önde gelen zengin ülkelerinden birisidir. 6,4 trilyon metreküp doğal gaz rezervi ile dünyada 7. sırada yer alır. Venezuela diğer ülkelerle yaşadığı problemlerden dolayı bu zengin yeraltı kaynağından da petrol ve altında olduğu gibi faydalanamamaktadır. Ekonomik krizde olan Venezuela sadece yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülke değildir. Ülke bulunduğu coğrafi konumla zengin ormanlık alanlara, bitki örtüsüne sahiptir. Hayvan çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden birisidir.
Bu topraklarda yüzlerce, binlerce çeşit bitki, kuş, memeli hayvan ve birçok canlı türü yaşamaktadır.